Bazı evler satılır. Bazıları miras kalır. Bazıları ise yıllarca terk edilmiş halde bekler. Ama öyle evler vardır ki kimse onları gerçekten terk etmez. Çünkü o evlerden ayrılan insanlar, aslında hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulamaz. Bugün anlatacağım hikaye de tam olarak böyle bir yere ait. Kimsenin gitmek istemediği, gidenlerin ise bir daha eskisi gibi dönemediği eski bir konağa. Eğer geceleri duyduğunuz seslerin sadece rüzgar olduğuna inanıyorsanız, bu öykü fikrinizi değiştirebilir. Şimdi ışıkları biraz kısın, arkanıza yaslanın ve mahzenin kapısını birlikte aralayalım. Yağmur, Almanya'nın küçük ve sessiz kasabalarından birinin taş sokaklarını ağır ağır döverken Ethan Walker, arabasını paslanmış demir kapının önünde durdurdu. Önünde yükselen Victoria döneminden kalma konak. Yıllardır kimsenin dokunmadığı gri taş duvarları ve sarmaşıklarla kaplanmış cephesiyle hala dimdik ayaktaydı. Çatının bazı bölümleri çökmeye yüz tutmuş, pencere çerçeveleri çürümüş, camların çoğu kırılmıştı. Buna rağmen ev, yıkılmayı reddeden yaşlı bir adam gibi direniyor gibiydi. Ethan, emlak şirketinin kendisine verdiği eski anahtarı cebinden çıkarırken istemsizce derin bir nefes aldı. Büyük babası Arthur Walker öldüğünde geriye kalan tek miras buydu. Yıllardır adını bile duymadığı bu konağı satmadan önce incelemek istemişti. Çocukluğunda annesi bu ev hakkında konuşulmasına bile izin vermezdi. Her sorusuna aynı cevabı verirdi. Oraya asla gitmeyeceksin. Nedenini ise hiçbir zaman açıklamazdı. Kapıyı açar açmaz ağır bir rutubet kokusu yüzüne çarptı. Ahşap döşemeler attığı her adımda inliyor. Tavandan sarkan örümcek ağları hafif esen rüzgarla salınıyordu. El fenerini yaktığında koridorun sonundaki eski aile portreleri birer hayalet gibi karanlığın içinden beliriverdi. Portrelerdeki insanların yüzleri zamanın etkisiyle solmuştu ama gözleri hala canlıymış gibi görünüyordu. Ethan bunu ışığın oyunu sanarak gülümsedi. Mantıklı bir insandı. Üniversitede mimarlık okumuş, eski yapı restorasyonlarında çalışmıştı. Eski binaların çıkardığı sesleri, çürüyen ahşabın kokusunu, nemin oluşturduğu lekeleri iyi bilirdi. Korku hikayelerine hiçbir zaman inanmazdı. Ona göre her olayın bilimsel bir açıklaması vardı. Salonun ortasında duran büyük şöminenin üzerinde kalın bir toz tabakası vardı. Raflardan biri çökmüş, yere onlarca kitap saçılmıştı. Ethan etrafı incelerken dikkatini tuhaf bir ayrıntı çekti. Zemindeki toz tabakası her yerde eşit değildi. Bazı bölgelerde sanki yakın zamanda biri yürümüş gibi ince çizgiler oluşmuştu. Evin yıllardır boş olduğu söylenmişti. Belki fareler, belki de rüzgar. Kendi kendine mantıklı açıklamalar üretmeye çalışırken yukarı kattan çok hafif bir gıcırtı duyuldu. Eski evlerde bunun normal olduğunu biliyordu. Yine de istemsizce başını kaldırdı. Tavandaki karanlık boşluk ona cevap vermedi. Saatler boyunca odaları tek tek dolaştı. Eski yatak odaları, kütüphane, çalışma odası ve yıllardır açılmamış dolaplar. Hepsi geçmişten donmuş birer kare gibiydi. Fakat evde tuhaf bir eksiklik hissediliyordu. Büyük babasının notlarında evin altında geniş bir şarap mahzeni olduğundan bahsediliyordu ama Ethan ne kadar dolaşırsa dolaşsın mahzene inen merdiveni bulamıyordu. Planlarda görünen kapı ortada yoktu. Sanki biri özellikle gizlemişti. Akşam hava tamamen karardığında elektrik olmadığı için gaz lambasını yaktı. Yağmur şiddetlenmiş, gök gürültüsü konağın taş duvarlarını titretiyordu. Tam notlarını toplarken mutfaktan metal sürtünmesine benzeyen bir ses geldi. El fenerini alıp sessizce ilerledi. Mutfak bomboştu. Fakat dolaplardan birinin kapağı aralıktı. Sabah geldiğinde hepsinin kapalı olduğundan emindi. Dolabı açınca içeride paslanmış tencereler dışında hiçbir şey bulamadı. Arkasını döndüğü anda bu kez ses tam arkasından geldi. Sanki biri ağır bir zinciri taş zeminde sürüklüyordu. Ethan hızla döndü. Hiç kimse yoktu. Zincir sesi ise birkaç saniye daha devam edip ansızın kesildi. Geceyi oturma odasında geçirmeye karar verdi. Uyku tulumunu şöminenin önüne serdi. Telefonunda neredeyse hiç çekim yoktu. Dışarıdaki yağmur yüzünden kasabaya dönmesi de mümkün değildi. Gözlerini kapatmaya çalışırken yukarı katta yavaş adımlar duyuldu. 1, 2, 3. Sonra sessizlik. Ardından yine aynı ritim. Sanki biri koridorda ağır ağır dolaşıyordu. Ethan el fenerini alıp merdivenlere yöneldi. Her basamakta ses kesiliyor, durduğu anda yeniden başlıyordu.
Üst kata ulaştığında koridor tamamen boştu. Fakat en sondaki kapı hafifçe sallanıyordu. Kapıyı açtığında içerisi çocuk odasıydı. Eski oyuncaklar, ahşap beşik ve duvara çizilmiş solgun resimler hala duruyordu. Odanın ortasında küçük bir tahta at vardı. Ethan birkaç saniye etrafı incelerken arkasından hafif bir kahkaha duydu. Çocuk kahkahası. Döndüğünde odada yine yalnızdı. Fakat tahta at artık az önce bulunduğu yerde değildi. Birkaç metre ilerlemişti. Ethan bunun mümkün olmadığını biliyordu. Belki eğimli zemin, belki de az önce fark etmediği bir ayrıntı. Kendini ikna etmeye çalıştı ama içindeki huzursuzluk büyümeye başlamıştı. Ertesi sabah konağın planlarını yeniden incelemeye başladı. Çalışma odasındaki kitaplıklardan biri ölçülere göre olması gerekenden daha kısaydı. Duvara dikkatlice vurduğunda içeriden boşluk sesi geldi. Kitaplığı bütün gücüyle ittiğinde ağır mekanizma yıllardır ilk kez hareket etti. Ahşap raf yavaşça yana kaydı ve arkasında taş merdivenler belirdi. Merdivenlerden aşağıya yoğun, keskin ve boğucu bir hava yükseliyordu. Ethan el fenerini sıkarak aşağı inmeye başladı. Her adımında sıcaklık biraz daha düşüyor, duvarlardan damlayan suyun sesi yankılanıyordu. Mahzen tahmin ettiğinden çok daha büyüktü. Eski şarap raflarının çoğu boştu. Zeminde paslanmış zincirler, kırılmış sandalyeler ve yıllardır açılmamış sandıklar duruyordu. En arka duvarda ise kalın demirden yapılmış ikinci bir kapı vardı. Kapının üzerinde Latince kazınmış tek bir cümle bulunuyordu. Açılan her kapı tekrar kapanmaz. Ethan yazıyı telefonuyla çevirmeye çalıştı fakat cihazı bir anda kapandı. Şarjı doluydu. Tekrar açmayı denedi. Ekran tamamen kararmıştı. Demir kapının kilidi şaşırtıcı şekilde sağlamdı ama anahtar deliğinde hala eski bir anahtar duruyordu. Ethan birkaç saniye düşündü. Büyük babasının neden burayı gizlediğini anlamaya çalışıyordu. Sonunda anahtarı çevirdi. Kapı, yıllardır beklediği an gelmiş gibi ağır ağır açıldı. İçeride küçük taş bir oda vardı. Odanın tam ortasında eski bir masa ve üzerinde deri kaplı kalın bir günlük duruyordu. Günlüğün kapağında Arthur Walker'ın adı yazılıydı. Sayfaları çevirdikçe büyük babasının yıllarca bu evde yaşadığını öğrendi. İlk sayfalarda sıradan aile notları vardı. Fakat ilerleyen bölümlerde yazılar değişmeye başlamıştı. Arthur sürekli aynı cümleyi tekrar ediyordu. Mahzen açıldıktan sonra ev değişti. Önce sesler başladı, sonra gölgeler, en sonunda insanlar. Ethan kaşlarını çattı. Yazılar giderek daha düzensiz hale geliyor, satırlar birbirine karışıyordu. Son sayfada ise yalnızca şu cümle vardı. Sakın arkanı dönme. Tam o anda arkasından sıcak bir nefes hissetti. Donup kaldı. Yavaşça başını çevirdiğinde oda bomboş görünüyordu. Ama kapı kapanmıştı. Demir kapıyı bütün gücüyle itti. Açılmıyordu. Ardından mahzenin içinden onlarca kişinin aynı anda fısıldadığı anlaşılmaz sesler yükselmeye başladı. Sesler önce çok uzaktan geliyor gibiydi. Sonra her kelime kulağının hemen yanında söylenmeye başladı. Ethan kulaklarını kapattı ama sesler içeriden geliyordu. Sanki kendi zihni konuşuyordu. Aniden odanın taş duvarlarında siyah lekeler belirmeye başladı. Lekeler yavaş yavaş insan silüetlerine dönüştü. Her biri duvardan ayrılıyor, ağır ağır Ethan'a doğru yürüyordu. Yüzleri seçilmiyordu ama gözlerinin olduğu yerde karanlıktan daha siyah iki boşluk vardı. Ethan masanın üzerindeki gaz lambasını alıp yaratıklara doğru savurdu. Cam parçalandı, alevler zemine yayıldı. Bir anlığına silüetler geri çekildi. O fırsatı değerlendirip kapıya omzuyla yüklendi. Kapı bu kez büyük bir gürültüyle açıldı. Merdivenlere doğru koşarken arkasındaki adımlar çoğalıyordu. Tek bir kişi değil, onlarca kişi aynı anda taş zeminde yürüyordu. Nefesi kesilene kadar koştu. Kitaplığın arkasındaki gizli geçitten salona çıktığında her şey sessizleşti. Geri dönüp baktığında kitaplık yeniden kapanmıştı. Sanki arkasında hiç geçit yokmuş gibiydi. Ethan sabah olur olmaz konağı terk etmeye karar verdi. Arabasına bindi, motoru çalıştırdı ve yağmur altında kasabadan uzaklaştı. Günlüğü de yanında götürmüştü. Yolun yarısına geldiğinde dikiz aynasında arka koltukta oturan yaşlı bir adam gördü. Adam, büyük babası Arthur'a tıpatıp benziyordu. Ethan panikle frene bastı. Arkasını döndüğünde koltuk boştu. Kalbi deli gibi atarken yere düşen günlüğü almak için eğildi. Günlüğün son sayfası artık değişmişti. Az önce tek cümle bulunan sayfada yeni bir satır daha vardı.
Artık mahzen seninle birlikte geliyor. Tırnak işareti. Ethan o günden sonra konağa bir daha hiç dönmedi. Evi satmak için onlarca girişimde bulundu ama hiçbir alıcı işlemi tamamlayamadı. Kimisi son anda vazgeçti, kimisi açıklayamadığı korkular yaşadığını söyledi. Günlük ise her geçen hafta biraz daha kalınlaşıyordu. Ethan tek bir kelime bile yazmamasına rağmen sayfalar kendi kendine doluyor. Her yeni sayfada onun günlük hayatından ayrıntılar yer alıyordu. Hangi saatte uyandığı, ne yediği, kiminle konuştuğu. Günlük onu izliyordu. Yıllar sonra Ethan ortadan kayboldu. Polis ne evinde ne de arabasında herhangi bir iz bulabildi. Dosya hala kayıp kişiler arasında duruyor. Ancak konağın yeni sahibi yıllar sonra çalışma odasındaki kitaplığı tesadüfen hareket ettirdiğinde, taş merdivenlerin sonunda yalnızca eski şarap raflarını değil, masanın üzerinde duran aynı deri günlüğü de buldu. Günlüğün kapağında artık Arthur Walker'ın adı yoktu. Yerine tek bir isim kazınmıştı. Ethan Walker. Ve son sayfanın en altına, mürekkebi henüz kurumamış tek bir cümle eklenmişti. Bir sonraki ziyaretçiyi bekliyorum.